Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. 3 yıla varan Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın en büyük kaybı nedir? İnsan, malzeme, şu, bu, para, pul falan bunları geçin. Bunlar zaten savaşan her milletin kayıplarıdır. O ayrı. Hemen söyleyeyim. 3 yıllık savaşta Rusya'nın en büyük kaybı Rus ordusu efsanesinin sonlanmasıdır. Yani İkinci Dünya Harbi itibariyle 20 milyon insanını kaybettiği bir savaşta Kızıl Ordusu'nu Berlin'e kadar sokmuş, dev Alman endüstrisinin Alman ordusunu yenmiş, İkinci Dünya Harbi'nin bitiminden sonra yeniden yapılanan Soğuk Savaş yıllarında tankları, topları, roketleri, füzeleri, nükleer başlıklı balistik füzeleriyle kelimenin tam anlamıyla bir dev haline gelmiş bir ordunun Ukrayna gibi bir ülkenin ordusu karşısında çakılıp kaldığını yaşıyoruz. Bu bir gerçektir. Avrupalılar açısından bu savaşın tek kazanımı vardır. Birçok konuda kaybetmiş olabilirler ama en büyük kazanım şudur Avrupalılar açısından. İkinci Dünya Harbi'nden sonra ortaya çıkan yeni dengeler çerçevesinde Rusya'ya karşı kendilerini koruyabilecek tek gücün Amerika Birleşik Devletleri olduğunda birleşmişler ve ona göre davranmışlardı. Fakat Ukrayna gibi mütevazi bir ülkenin ordusunun tamam dış desteklerle de olsa Rus ordusu gibi bir orduyu getirdiği nokta itibariyle Avrupalılar artık şunu çok rahat düşünebiliyorlar. Konvansiyonel bir çatışmada birlikte olursak Rus ordusunu durdurabilir ve hatta püskürtebiliriz. Yani Russians are coming kavramı yani Ruslar geliyor. Müthiş bir kavramdı Soğuk Savaş yıllarında. Yerini Rus ordusunun tahmin edildiği kadar büyük bir kabiliyet olmadığını ifade eden görüşlere bıraktı. O yüzden Rus lider Putin ikide bir savaşın başladığı günden bu yana ikide bir nükleer silahlarını öne çıkarıyor. Hipersonik füzelerini öne çıkarıyor. Oraya buraya dağılmış gemilerindeki ve denizaltılarındaki nükleer başlıklı füzeler sistemlerini öne çıkarıyor. Niye? Çünkü şunu görüyor o da. Yaşamakta olduğu gerçek, 3 yıldır yaşamakta olduğu gerçek artık Rus ordusunun ve Rus askeri yapılanmasının Avrupalılar açısından eskisi gibi bir dehşet unsuru olmadığını anlıyor. Nitekim artık Donald Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri'ne yeniden başkan olmasıyla beraber benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da yeniden bir Avrupalı yapılanması öngören bir süreç başladı. Bunu kaçtır anlatıyorum. Özellikle savunma sanayi alanında başlayan yeniden yapılanma belki de Avrupa ordularının NATO'nun dışında, NATO şemsiyesinin dışında sadece ve sadece Avrupa ordularının yeniden yapılanmasına ve birleşik bir Avrupa ordusunun öne çıkmasına kadar varabilecek bir süreç. Bunu tetikleyecek olan Putin değildir. Bunu tetikleyecek olan Donald Trump'tır. Eğer Donald Trump ilk döneminde olduğu gibi NATO çerçevesinde Avrupalıları aşağılayan ve onların güvenlik ihtiyaçlarına karşı biraz nobran davranan bir yaklaşım sergilerse şundan emin olabilirsiniz ki Avrupa kendi güvenlik şemsiyesini ve alanını kurabilecek güçtedir. Bu transatlantik ittifakın orta yerden çatlaması
ve Amerika Birleşik Devletleri'nin izolasyon programına, yani kendi kabuğuna çekilme programına dönmesi anlamına gelir. Bakın, Le Monde gazetesi ortaya çıkardı. Diyor ki Ukrayna Savaşı'nın yeni bir aşamaya gelmesi, bu arada savaşa uzak durmayı tercih eden Donald Trump'ın yeniden seçilmesi, Paris ve Londra'yı ortak strateji geliştirme konusunda harekete geçirdi. Le Monde'a bilgi veren güvenilir kaynaklar, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Kasım Paris buluşmasında çok gizli ve çok hassas bir ortak plan konusunda görüştüklerini kabul ettiler. Ukrayna Savaşı'nın gelişiminin analizi doğrultusunda ülkeye Batılı askerlerin intikali önce Ukrayna ile ilgili olarak Paris'te yapılan uluslararası toplantıda Şubat ayında Macron tarafından dile getirilmiş ve Avrupalılardan tepki almıştı. Konu Starmer-Macron buluşmasında canlandı. Kaynaklar, Birleşik Krallık ile Fransa arasında müzakereler yolunda ilerliyor. Bu son olarak ikili bir savunma işbirliği alanı kapsıyor. İki güçlü müttefik, Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanabilecek bir sorun halinde Avrupa güvenliğini sağlayacak tek seçenek üzerinde yoğunluk kazanıyorlar. İkisinin de güçlü orduları var ve diyorlar ki bu Rusya bu kadar. Biz onunla savaşmaya niyetli değiliz ama Avrupa'yı savunabilecek bir kabiliyeti geliştirebiliriz. Konu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un 22 Kasım Londra ziyaretinde BBC'deki açıklanmasında bir kez daha canlandı sevgili izleyicilerim. Ukrayna'da muhtemel bir Putin zaferi denklem dışı bir kavramdır. Böyle bir gelişmenin bütün Avrupa'ya maliyetini biliyoruz. Bu nedenle gerekli hallerde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini asla dışlamıyoruz dedi Fransa Dışişleri Bakanı. Avrupa'nın Rusya'ya karşı kırmızı çizgisi Ukrayna'dır ve bu çizgiyi güçlü şekilde savunmak zorundayız dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı'na dün sordular. David Lamy'e La Repubblica ve Le Monde ve Die Welt, Alman, Fransız ve İtalyan gazeteleri şunu söyledi. Öncelikle bir savaş bölgesine Birleşik Krallık ordusunu göndermeme ilkemizi koruyoruz. Ukrayna'ya uzun süreli desteğimiz öncelikle güçlü askeri malzeme aktarımı ve askeri eğitim üzerinden sürecek. Bu aşamada şimdilik asker göndermiyoruz. Yani Donald Trump'a bağlı. Donald Trump başlangıç itibariyle yan çizmeye başladığı an karşısında bir önceki iktidarında gördüğünün tam tersi bir Avrupa, Rus lider Vladimir Putin'de beklemediği bir Avrupa ile karşılaşabilir. Hoşça kalın.